Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. 12 kat bezeyi tek seferde açıyoruz. Çok pratik, çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırlıyorum. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Tarifimize hemen başlayalım. 1 adet tam yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, yarım yemek kaşığı nişasta, 2,5 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayalım. Evet, hazırladığım hamuru uzaltarak bezelere kesiyorum. 12 eşit bezeyi keserek yuvarlayalım. Beş dakika dinlendirelim. Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Açarken nişastalı un karışımı kullandım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, son bezemi de açtım. Aralarına bolca nişastalı un serperek 12 bezeyi üst üste alalım. Merdane yardımıyla bezelerimizi kaydırmadan açabildiğimiz kadar açalım. Evet, bu aşamada oklava kullandım. Sizler direkt merdane ile de hazırlayabilirsiniz. İnceltebildiğim kadar incelttim. Kenar kısımdan rulo olacak şekilde sıkı sıkı sarıyorum. Tam ortasına gelince kesiyorum. Kalan parçayı da aynı şekilde saralım. Evet, ortadan ikiye kesiyorum ve tekrardan kesiyorum. İki parmaklık genişliğinde ruloları keselim.
Hafif bastırarak küçük bir merdane yardımıyla tatlılarımızı açalım. Ve ilk aşamada nişasta kullandım. Daha sonra gerek olmadığını fark ettim. Nişastasız olarak da büyütebilirsiniz. Açtığım hamurları tezgahın üzerine diziyorum. İri parça ceviz koyuyorum. Ceviz yerine fındık, fıstık, badem de kullanabilirsiniz. Ortadan ikiye katlayalım. Kenar kısımlarını sıkı bir şekilde kapatalım. Kenar kısımlarını kapatarak tepsiye diziyorum. Kalan tatlıları da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Yapımı gerçekten çok basit. Hamur açmayı bilmeyenler bile kolaylıkla bu tatlıyı hazırlayabilir. ...125 gram eritilmiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağını karıştırarak tatlıların üzerine bolca gezdirelim. Önceden ısınmış 170 dereceli alt üst fırının alt rafına alalım ve üzerine bir tepsi kapatarak pişirmeye bırakalım. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye düşürüyorum ve pişirmeye devam ediyorum. 4 su bardağı sıcak suyun üzerine 3,5 su bardağı toz şekeri ekleyerek eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Şerbetimizin parlak olması için bir parça tereyağı atalım. Bir parça da limon tuzu. Kıvamı aldı. Altını hemen kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi baklavalarım nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. Tatlının ve şerbetin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 1-2 dakika sonra şerbetimi yavaş yavaş gezdiriyorum. Şerbetin yarısını gezdirelim. 5 dakika sonra diğer yarısını, daha sonra 1 saat kendi halinde dinlenmeye bırakalım. Bir saat sonra tatlılarımız soğuduktan sonra ikrama hazırlayabilirsiniz.
Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.